Bir devrimle doğdu, milyonların kaderini ellerinde tuttu. Peki, Joseph Stalin kimdi gerçekten? Bir lider mi, bir diktatör mü, yoksa her ikisi mi? Joseph Stalin, 21 Aralık 1879'da, o dönem Rus İmparatorluğu'na bağlı olan Gürcistan'ın küçük bir kasabasında, Gori'de doğdu. Asıl adı Iosif Bessarionis Zeyugashvili'ydi. Babası kunduracıydı, annesi ise dindar, yoksul bir kadındı. Stalin'in çocukluğu oldukça zorluydu. Babası alkolikti ve evde sık sık şiddet uygulanırdı. Bu nedenle Stalin'in karakteri daha küçük yaşta içine kapanık, temkinli ve sert bir yapıya büründü. Annesi onu korumaya çalışan tek kişiydi. Onun tek hayali, oğlunun rahip olmasıydı. Bu yüzden Stalin, dini eğitim alması için Ortodoks bir kilise okuluna gönderildi. Okulda başarılıydı. Fakat zamanla tanıştığı yeni düşünceler, onun dünyaya bakışını kökünden değiştirdi. Marx'ın, Lenin'in ve devrimci yazarların yasaklı kitaplarını gizlice okumaya başladı. Dine olan inancı sarsıldı. Kısa sürede rahiplik yolundan uzaklaştı ve devrimci hareketlere katılmaya başladı. İlahiyat okulundan atıldı. Artık tam anlamıyla yeraltı dünyasına adım atmıştı. Devrimci faaliyetleri yüzünden defalarca tutuklandı, sürgün edildi. Gizli isimler kullandı. En çok benimsediği isim Kobay'dı. Bu isim, Gürcü halk kahramanlarından birine aitti ve Stalin'in zihninde güç ve korkusuzlukla özdeşleşmişti. Zamanla Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin Bolşevik kanadına katıldı ve Lenin'in liderliğinde yükselmeye başladı. Parti içinde dikkat çeken bir figür değildi belki ama sadakati, sabrı ve organizasyon becerisiyle öne çıkıyordu. Para bulmak için banka soygunları bile organize etti. Her zaman gölgede kaldı ama o gölgede güç biriktirmeye devam etti. 1917'de Rusya'da büyük bir devrim patladı. Çarlık rejimi çöktü, Lenin ve Bolşevikler iktidara geldi. Stalin, yeni kurulan Sovyet yönetiminde önemli görevler aldı. 1922'de Komünist Parti'nin genel sekreteri oldu. Başlangıçta bu görev çok da büyük bir güç anlamına gelmiyordu. Ama Stalin, bu pozisyonu sistemli şekilde kullanarak parti içindeki atamaları ve görev dağılımlarını kontrol etmeye başladı. Kendi sadık kadrosunu yavaş yavaş yerleştirdi. 1924'te Lenin öldü. Onun ardından kimin lider olacağı büyük bir soru işaretiydi. Lenin, ölümünden önce Stalin konusunda uyarılarda bulunmuş, onun aşırı sertliğinden ve otoriterliğinden rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti. Fakat bu vasiyetin yayılmasını Stalin engelledi. Partideki en büyük rakibi olan Troçki'yi saf dışı bıraktı. Onu önce etkisiz hale getirdi, sonra sürgüne gönderdi. Artık Sovyetler Birliği'nin gerçek lideri Stalin olmuştu. İktidarı tamamen ele geçirdiğinde, Sovyetler Birliği'nin modernleşmesi için büyük bir plan başlattı. Sanayileşme ve kolektifleştirme politikalarıyla ülkeyi hızlıca dönüştürmek istiyordu. Köylülerin toprakları kamulaştırıldı, özel mülkiyet sona erdirildi. Milyonlarca insan bu dönüşümden olumsuz etkilendi. Açlık, kıtlık, ölümler, özellikle Ukrayna'da yaşanan Holodomor felaketi, tarihe kara bir leke olarak geçti. Stalin, bu politikalara karşı çıkanları acımasızca bastırdı. 1930'ların ortalarında büyük temizlik dönemi başladı. Stalin, kendi kurduğu sistemi tehdit edebilecek herkesi düşman ilan etti. Parti içinden, ordudan, üniversitelerden binlerce kişi ya idam edildi ya da çalışma kamplarına gönderildi. Korku toplumu yaratılmıştı. Herkes her an ihbar edilebileceğini biliyordu. Kimse güvende değildi. Stalin için sadakat her şeydi. En yakın arkadaşları bile bir gecede düşman ilan edilebiliyordu. 1939 yılında dünyanın şaşkınlıkla izlediği bir anlaşma imzalandı. Stalin ve Hitler bir saldırmazlık paktı üzerinde uzlaştı. Ama bu barış uzun sürmedi. 1941'de Hitler Sovyetlere saldırdı. Alman ordusu hızla ilerliyordu. Stalin ilk başta şaşkına döndü. Günlerce halkın karşısına çıkmadı. Ama sonra toparlandı. Halkı Büyük Vatanseverlik Savaşı'na çağırdı. Sovyet halkı
Büyük bedeller ödeyerek direndi. Özellikle Stalingrad Savaşı, savaşın dönüm noktasıydı. Alman ordusu burada durduruldu. Zafer geldiğinde Stalin bir halk kahramanına dönüşmüştü. Savaşın ardından Sovyetler artık bir süper güçtü. Doğu Avrupa'da komünist rejimler kuruldu. Amerika ile büyük bir gerilim başladı. Bu döneme Soğuk Savaş adı verildi. Stalin artık sadece Sovyetlerin değil, dünyanın kaderini etkileyen liderlerden biriydi. Ama yaşlandıkça yalnızlaştı. Kimseye güvenmiyor, herkesten şüphe duyuyordu. En yakınındaki insanlar bile korkuyla yaşıyordu. 5 Mart 1953'te Stalin Moskova'daki evinde felç geçirdi. Yardım istemesi saatler aldı çünkü etrafındaki kimse onun odasına girmeye cesaret edemiyordu. Nihayet kapısı açıldığında yerde hareketsiz yatıyordu. Birkaç gün içinde hayatını kaybetti. Ölümü Sovyetlerde büyük bir şaşkınlık yarattı. Ardından gelen yıllarda Stalin'in uygulamaları sorgulanmaya başlandı. Yeni liderler onun dönemindeki aşırılıkları eleştirdi. Mezar yeri değiştirildi, heykelleri yıkıldı. Halkın hafızasında ise hem bir kurtarıcı hem de bir tiran olarak kaldı. Bazıları onu güçlü bir lider olarak hatırladı. Bazıları ise milyonların acısıyla anmayı tercih etti. Stalin, 20. yüzyılın en tartışmalı figürlerinden biri oldu. Ardında dev bir imparatorluk, derin bir korku kültürü ve tarihin en sert liderlik örneklerinden biri kaldı. Stalin, pek çok kişi için Sovyetler Birliği'nin zaferinin ve modernleşmesinin sembolüydü. Ancak aynı zamanda büyük bir baskı ve zulmün de simgesiydi. Onun yönetim tarzı, milyonlarca insanın yaşamını etkiledi ve Sovyet halkı üzerinde derin izler bıraktı. Ekonomik gelişmeler, sanayileşme ve eğitimdeki ilerlemeler, bir yandan Sovyetleri süper güç haline getirirken, diğer yandan devrimci ideolojiyi zorla dayatmanın ve insanların özgürlüklerini kısıtlamanın bedelini ödetti. Stalin'in döneminde milyonlarca kişi açlık, zorla çalıştırma ve infazlarla yaşamını yitirdi. Öte yandan, onun liderliğindeki Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası'na karşı verdiği zaferle dünya çapında saygı kazandı ve Soğuk Savaş'ın başlangıcında büyük bir güç haline geldi. Stalin'in mirası, hem zaferin hem de acının bir arada olduğu bir tarihsel gerçeklikti. Bugün bile Stalin'in mirası Rusya ve eski Sovyet ülkelerinde farklı şekillerde anılmaktadır. Bir kesim onu bir kurtarıcı olarak görürken, bir diğer kesimse onun yönetimindeki katliamları ve baskıcı politikaları kınamaktadır. Her ne kadar Sovyetler Birliği'nin çözülmesinin ardından Stalin'in imajı sorgulansa da, Sovyetler dönemi üzerine yapılan tartışmalar, onun liderliğini hala gündemde tutmaktadır. Stalin'in hayatı sadece Sovyetler Birliği'nin değil, tüm dünyanın siyasi ve ideolojik yapısını dönüştüren bir süreçti. Aradan yıllar geçse de onun adı sadece Sovyetlerin tarihini değil, 20. yüzyılın soğuk savaş ve totaliter yönetim anlayışlarını da etkilemeye devam etmektedir.